Merhaba arkadaşlar. Bugün söz verdiğim gibi Project Zomboid'in Build 42 sürümünü oynayacağız. Her zamanki gibi Riverside haritasında sağ altta kalan evlere gitmeyi hedefliyoruz. Sandbox modda afetsiz ayarlarında sadece zombilerin yeniden doğmasını kapalı hale getiriyoruz. Karakterimin mesleğini işsiz olarak seçtim ve puanlarla kendime birkaç iyi özellik alıp oyuna başlıyorum. Oyuna küçük bir evde başladım. Evdeki perdeleri kapatarak işe başlıyorum. Oyuna başladığımız gibi saat 8 olduğu için ilk dersimizi dinliyoruz. Bu dersler karakterimizin gelişimi için early game'de çok işimize yarıyor. Haritaya baktığımda tanıdık bir yer göremiyorum. Bu sırada aşçılık yeteneğimiz ders sayesinde birinci seviyeye ulaşıyor. Evde kendime bir silah arıyorum ancak herhangi bir silah bulamadım. Bu yüzden sinik bir şekilde komşu evlere bakmaya gidiyorum. Evde 2 adet kapıya çarşaf gerektiği için komşudan aldım. Ancak komşu evde de maalesef kendime silah bulamadım. Hazır gelmişken komşuda bana gereken eşyaları da lootlamayı ihmal etmiyorum. Kapıları da örterek güvenliğimi yükseltiyorum. Komşu evden aldığım lootları da üzerimde yük yapmasın diye evdeki depolama alanlarına boşaltıyorum. Daha önceki videodan da bildiğiniz gibi lootlanmış yerleri tikli, base'imizi ise güneş şeklinde işaretliyoruz. Hedeflediğim evlerin Riverside haritasında sağ altta kaldığını biliyorum. Bu yüzden evden çıktığım gibi o istikamette yoluma devam ediyorum. Birkaç zombiyle karşılaştıktan sonra elimde silah olmadığı için uzun çitlerden atlayıp araba mesafe koyuyorum. Park alanındaki arabaları araştırmamda fayda var. Bu bana hem çalışan bir araba kazandırabilir ya da bagajında şu an bana lazım olan bir silah bulabilirim. Maalesef arabalardan silah bulamadan izimi süren zombilerden biri yaklaşıyor. Tek başına geldiği için bunu dert etmiyorum. Kaldığım yerden arabaları araştırmaya devam ediyorum. Bir tornavida buldum. İyi bir silah olmasa da gerektiğinde zombilere karşı kullanabilirim. Çıplak elle savaşmaktan iyidir. Siyah Van'da boş benzin bidonu buldum. Bu gelecekte arabam ve jeneratörüm için lazım olacağından yanıma alıyorum. Zombi sesini duyduğum gibi arabadan indim. Yine tek başına gelen bir zombi benim için sorun olmayacaktır. Pencereden içeriye bakınca burasının okul olduğunu gördüm. Bu daha önceki seride denk geldiğim okuldu. Okuldan hedeflediğim evlere nasıl gideceğimi çok iyi bir öğrenmiştim. Aynı hatayı bu sefer yapmayacaktım. Zombilere fark ettirmeden çitlerden atladım. Okulun diğer tarafına geçmem gerekiyordu. Şanslıyım ki arka bahçede karşıma bir zombi sürüsü çıkmadı. Ancak çitlerin dışı zombilerle doluydu. Önce okulun içinden geçebilir miyim diye bakmak istedim. Ama pek de hayırlı bir yere açılmayınca bu fikrimden vazgeçtim. Zombilerin her zaman en kolay yolu tercih ettiklerini biliyordum. Bu yüzden çitlere yaklaşıp biraz ses çıkarttım. Planladığım gibi zombiler en kolay yol olarak yandaki kapıyı kırmayı tercih ettiler. Zombilerin uzaklaşmasını beklerken bahçede bir zombiyi indirdim. Sonra da onların dikkatini çekmeden çitlerden atladım. Önümdeki yoldan dümdüz gidince hedeflediğim bölgeye varabilirdim. Önce bir zombi peşime takıldı. Sonra da daha fazlası takılmaya devam etti. Savaşabilecek silahım yoktu. Bu yüzden çitlerden atlayarak onları yavaşlatıp sonra da izimi kaybettirmeyi denedim.
Sonunda istediğim yere varabilmiştim. Kapının önü kalabalık olduğu için arkadan giriş yaptım. İçeride tek tek gelen birkaç zombiyi alt ettim. Bahçedeki atölyenin penceresinden giriş yaptım ve atölyede silah olarak kullanabileceğim 2 tane sopa buldum. Çok dayanıklı değillerdi ama burayı temizlemem için yeterli silahlardı. Bahçe temizliğine başladım. Ancak şansım yaver gitmiyordu. Bez diye kullanmayı düşündüğüm bu evlerin birine girdiğimde ev alarmı ötmeye başladı. Buraya bir zombi akını olmadan önümdeki zombiyi dövüp çitlerden orman tarafına kaçtım. Burası artık kullanılmaz diye düşünüp eve gitmeye karar verdim. Eve gitme yolundayken birkaç zombiyi indirdikten sonra kendime güvenim geldi. Biraz daha bekleyip içerisinin ne kadar dolacağını kendi gözlerimle görmem gerekiyordu. Belki de hala kurtarılabilir bir bölgedir. Son karar olarak burası için emek vermeye karar verdim. Devaflarımdan kurtulup bu parmaklıkların için temizleyecektim. Yandaki evin alarmı çaldığı için en köşedeki evin çevresinde hiç zombi kalmamıştı. Eve girip biraz yemek yedim ve su içtim. Camları kırıp içeri giren birkaç zombiyi evin içinde hallettim. Saat geç olmuştu. Evin içini komple kontrol ettikten sonra yatak odasına geçtim ve biraz uyudum. Yarın sabahın ilk ışıklarıyla kaldığım yerden devam etmek için dinlenmem gerekiyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla dışarı çıktım. Zombileri böl, yok et taktiğiyle birer birer indirmeye başladım. Zombilerin bir kısmını yok ettikten sonra debufflar gelmeye başladı. Biraz dinlenmem ve yemek yemem gerekiyordu. Bu yüzden biraz mola verdim. Sonrasında kaldığım yerden yok etmeye devam ettim. Bahçedeki zombiler bitmişti. Evin içindeki zombilere bakmadan önce küçük bir mola daha vermem gerekiyordu. Evin önündeki arabayı kontrol ettim ancak kapıları kilitliydi. Zombilerden tamamen kurtulduktan sonra camını kırıp içine bakacağım. Evin içinde denk gelen birkaç zombiyi öldürüp lootları base'imde topladım. Bölüm sonuna gelecek olursak karakterimiz biraz gelişti. Parmaklıkların içindeki tüm zombileri öldürdüm ve lootları tek bir yerde topladım. Burası artık benimdi. Önümüzdeki bölümde zombi alanı biraz daha genişleteceğim ve önceki base'imizde kalan eşyalarımızı almaya gideceğim. Belki de hiç beklemediğimiz şeyler yaşarız. Görüşmek üzere.